Efendim malumunuz bir ay tutulmasına doğru ilerliyoruz ve bazı tavsiyelerimiz olacak. Bu videonun içerisinde hem pozitif hem negatif değerlendirmeler olacak ama öncelikle nelere dikkat edelim başlığı altını doldurmak için bazı sıkıntılı taraflarından bahsedeceğim bu tutulmanın. Arkasından da nasıl kullanabiliriz ve avantajlı yönlerine değineceğim. Bu ay tutulması Balık burcunda gerçekleşecek. Dolayısıyla duygularla çok alakalı. Su elementinden bir burç ve su astrolojide empatiyi, duygusal bağ kurmayı, merhameti, şefkati aslında evrensel olanla bütünleşmeyi ifade eder. Özellikle de Balık burcu hizmet etmekle, kendini topluma adamakla alakalı. Tabii bu kötü bir şey mi? Hayır, ama bazen de başkalarına yardım edeyim derken zor durumda kalmayı anlatabilir. Yani gereksiz yere kurban durumuna düşmek ya da fedakarlık yapmanın çok önemli olacağı bir zaman dilimi, ama kimin için fedakarlık yaptığınızı da düşünmenizi tavsiye ederim. Yani gerçekten fedakarlığınıza değiyor mu? Veya fedakarlığın dozajını iyi mi ayarlıyorsunuz, yoksa gereksiz yere fazladan kendinizden mi veriyorsunuz? Bunu iyi ayarlamanız yine bu tutulmanın sizden bekledikleri diyebilirim. Tabii bu tutulmanın bir tarafında maneviyat, spiritüellik çok belirgin bir şekilde var. Balık burcu genel anlamda spiritüellikle alakalı ve bu tutulma esnasında Ay, Deneb Adige yıldızına ve Fomalhaut yıldızına da yakın olacak. Deneb Adige şamanın yıldızı olarak tanımlanır ve spiritüel savaşçı olarak bilinir. Yani spiritüel konular, manevi konular bu tutulmayla beraber çok ön plana çıkacak. Çok güzel, ama acaba bu spiritüelliği gereksiz yere abartıyor olabilir miyiz? Yani pek tabii ki ayakları yere sağlam basmak da gerekecek. Ayakları yerden çok uzaklaşan bir spiritüellik bu tutulmada bizden beklenmiyor. Zira Güneş ve Merkür tarafında Başak Burcu var. Gerçekçi, sorgulayan. Dolayısıyla o olmadık şeylerin peşinden gitmek, sadece ruhsallıkla ilgileniyoruz diye belki de çok ayakları yerden kesmek bu tutulma esnasında yine çok da akıllıca olmayabilir. Bu tutulma aynı zamanda Fomalhaut yıldızıyla hizalanıyor. Fomalhaut özellikle idealist olanla alakalıdır. Yani kişinin idealleri asilse onu yükselten bir özellik taşıyan 4 tane önemli kraliyet yıldızından bir tanesidir. Eğer idealler asil değilse, kişiler kendilerine yontuyorsa, başkalarına böyle çok fedakar gibi gösterip topluma kendini adayan, ailesine, etrafına kendini adayan birisi gibi gösterip ama kendine yontuyorsa, o zaman işte alaşağı eden de bir tarafı vardır. Demek ki bu tutulma civarındaki günlerde kendimizi ortaya koyarken başkalarına fedakarlık gösterisi yapıyorsak eğer, bunun altı dolu olmalı. Eğer başkalarına iyilik yapıyormuş gibi gösterip kendimize yontuyorsak veya toplum için, etrafımız için bir şeyler yapıyormuş gibi gözüküp aslında tamamen kendi egomuza hizmet ediyorsak, o zaman bu tutulma civarı günlerde bizi aşağı çeken, alaşağı eden bazı bedeller de ödemek zorunda kalabiliriz. Bu aklımızda tutmamız gereken çok önemli bir şey. Demek ki gerçekçi bir spiritüellik güzel. Maneviyatla iç içe geçmek güzel, ama ayakları yerden kesmemek gerekiyor ve toplum bilinci tabii ki çok önemli, topluma hizmet. Bu tutulma esnasında ay düğümleri tutulmayla aynı burçta olmayacak. Kuzey düğüm Kova'da, güney düğüm Aslan'da. Yani Aslan Başak'a yakın, güney düğüm tarafı, kuzey düğüm tarafı da Balık'a yakın ama Kova'da. Balık ve Kova ikisi de toplumsal burçlardır. Kova daha ziyade topluma entelektüel manada hizmet etmeyi anlatır ve balık da daha ziyade manevi anlamda kendini etrafı için adamayı ifade eder ve fazla sorgulamaksızın kendinden feda etmekle alakalıdır. Her ikisi de kolektif bilinci anlatır. Evrensel olanla bütünleşmeye yönelik yapı çizer. Özellikle bu tutulma civarındaki günlerde biraz daha evrensel olana açık olmak, daha geniş bir plandan bakabilmek, ilahi olanı idrak etmek, takdir etmek açısından da çok güzel bir zaman dilimi esasında.
Yani etrafımızda yaratılan her şeyin bizim için yaratıldığının farkında olmak ama ego merkezli olarak değil. Ve bunun için şükretmek, elimizde olana teşekkür etmek. Şu anda size konuşabildiğim için, sesimi ulaştırabildiğim için ne mutlu bana. Görebildiğim, konuşabildiğim için, etrafımdaki insanlarla bir aile gibi özellikle çalışma ortamımızda olabildiğim için, sahip olduğum her şey için şükretmek. Balık burcu bize bunu anlatır, bunu hatırlatır. Yani der ki evrenin bu sonsuzluğu içerisinde burada sen de bir yer tutuyorsun ve sahip olduğun kaynaklar için şükret. Bunlar senin için yaratıldı. Evet ama aynı zamanda bize emanet edilen şeyler var. Örneğin hayvanlar. Onlar bizim emanetimiz. Her zaman hatırlatmaya çalışıyorum. Yani insan hayvandan üstün yaratılmış. Doğru. Ama hayvan da insana bir yerde onun sorumluluğuna verilmiş olarak görebiliriz. Yani insan hayvandan üstün diye veya bir hayvanı sahiplendiniz diye ona her şeyi yapabilirsiniz manasına gelmiyor. Onun da hakları var ve o da Allah'ın yarattığı. Dolayısıyla hayvanları sahiplenmek, özellikle bu tutulma esnasında ayın Mars'la uyumlu üçgen açısı var ve Mars Yengeç burcunda. Bu etrafındaki özellikle hayvanlar manasında düşünürsek hayvanlara sahiplenmek, onların haklarının farkında olmak, korumak, gözetmek, beslemek, özellikle sıcak yaz günlerinde hiç olmazsa bir kap su koyarak onları suvarmak, ihtiyaçlarını gidermek pek tabii ki çok önemli. Ama eziyet etmekten veya eziyet edilmesine müsamaha göstermekten uzak durmakta fayda var. Unutmayın hayvanların hakkı bize teslim. Sessiz kalmak da bir yerde suça ortak olmak gibidir. Bunu da hatırlatmak isterim. Tabii Ay ve Uranüs arasındaki dik açı da bu tutulmada etkili. İşte işin burasında elektriklenmeler başlıyor. Elektrikli bir atmosferde olacağımızı anlatıyor bu. Gerçekten stresli, sinirlerin gergin olduğu bir atmosferde olabiliriz. Elektrikliyi bu yönden alabiliriz. Atmosferin gerçek manada daha fazla elektriklenmesi, yani elektriksel hava olayları gibi aynı zamanda algılayabiliriz. Sadece Türkiye ile ilgili konuşmuyoruz. Dünya genelinde, çünkü bu açı gezegenlerin bu pozisyonları tutulma esnasında tüm dünya üzerinde yaşayanlar için aynı. Sadece bunların yansıdığı, iz düştüğü bölgeler değişiyor. Ama evet, Uranüs'ün iz düştüğü örneğin Amerika bölgesi, Güney Amerika bölgesi, orada sismik aktivite dedik, elektriksel bu atmosferin artması, insanların serzenişlerinin artması, sokak olayları, bu tür şeyleri de gösterebilir. Zaten Avrupa'dan da çoğu yerden izlenecek, Afrika'nın bir bölümünden, Asya'dan izlenecek. Bizim bulunduğumuz bölgede de sınırlı da olsa en azından tutulmanın başlarını izleyeceğiz. Dolayısıyla halkların çıkışları, elektriksel bazı olaylar, elektriklenmeler, birden patlak veren durumlar tabii ki burada olasılık olarak karşımıza çıkıyor ki zira Güneş ve Merkür'ün de Uranüs'le dik açısı etkili olduğundan dolayı otorite figürlerine karşı duruş. Bazen özellikle protesto tarzında olaylar dünya geneli için, tabii ki Türkiye özeli için de geçerli olabilir. Merkür ve Uranüs hayli etkili 5 dereceden 5 dereceye 90 derecelik dik açıda birbirlerine bakıyor olacaklar. 5 derece Başak, 5 derece İkizler. Dolayısıyla burada sert eleştirel sözler, ani patlak veren sinirsel atmosferde olasıdır. Yani bazen son söyleyeceğimiz şeyi başından söyleyip bir çuval inciri berbat edebiliriz. O yüzden bu tutulma civarında ya böyle büyük mühim toplantılar yapmamaya gayret edin veya sözlerinizi bir daha düşünerek konuşun. Gereksiz yere yapacağınız eleştiriler size maliyet çıkartabilir. Özellikle otorite figürleriyle aranızın bozulmasına sebep olabilir. Kim o otorite figürleri? Tabii devlet kademesinden birileri olabilir. Hükümetle, devletle, kurumlarla, partilerle ilişkili olarak düşündüğümüz zaman Güneş özellikle böyle otorite figürlerini temsil edebilir. Ama aynı zamanda işteki patronumuz, müdürümüz, amirimiz, yani bizden üstün olan kişiler de Güneş'le karşılandığı için, dik açıda olduğu için bu dönemde herhangi bir şey talep ederken ya çok dikkatli ya da mümkün mertebe bu talebi biraz bekletmek iyi olur.
Yoksa hakikaten beklenmedik bir cevap da alabilirsiniz, bir tepki de alabilirsiniz. Ve hani böyle kapıyı vurayım, gideyim istedim dediğimiz zamanlar vardır. Yani işten böyle bir anda ben çıkıyorum gidiyorum, şapkamı alıp gidiyorum gibi bu tür ani çıkıp gitmeler de işin içerisine girebilir. Yani isyankar ve ani çıkışlara, beklenmedik tavırlara, birden patlak veren gergin atmosfere ve özellikle eleştirileri iyi ayarlayamayan kişiler açısından ağzından bir anda çıkan şeyler yüzünden olayların bambaşka bir yere dönmesine çok açık bir tutulma olacak bu. Özellikle de duygusal çıkışların, birden patlak veren duygusal çıkışların dengeyi bozabileceği bir zaman dilimi. Güneş aktivitelerinin de özellikle 27-28 Ağustos civarı daha fazla etkili olması veya jeomanyetik alanda etki yaratması bekleniyor. Yani uzay havası dairesinden verilen bilgi. Bugün itibariyle baktığım zaman 26 Ağustos tarihindeyiz bu arada. Sabah saatlerinde bu videoyu çekiyoruz. Dolayısıyla eğer güneş patlamaları da artarsa bu dönemde güneş rüzgarları manyetik alana vurursa ki dünya yönünde olması bekleniyor. Bu da biliyorsunuz daha evvel söylediğimiz gibi bizim gündelik hayatımızdaki tavırlarımızı, ilişkilerimizi tabii ki etkiliyor. Bu yüzden biraz daha bu 27, 28, 29 buralarda böyle biraz daha yatışık olmakta fayda var. Ne bileyim hani eskilerin tavsiyesidir böyle dolunay ay tutulması olduğunda hani bir kere bir namaz kılma adeti vardır biliyorsunuz zaten. Hazreti Peygamber'den gelen de bir uygulama olarak söylenir. Ama aynı zamanda işte ne bileyim oruç tutmak tavsiye edilir. Niye? Sadece yemeden içmeden uzak kalalım diye değil. Yani biraz daha yatışık kalalım. Bizi böyle ani zıplatacak şeylerden uzak durup biraz sakinleşmemiz için belki de bu önerilir. Ruhsal manevi çalışmalar, meditasyon yapmak yani bu anlamda belki çok da isabetli olur zaten. Bir taraftan da Güneş ve Merkür'ün kavuşumu zihni çok iyi odaklama potansiyeli verirken diğer taraftan bu kavuşum Başak Burcu'nda olduğu için takılıp kalma riskini beraberinde getiriyor. Yani hesabımızı, kitabımızı yapalım, düşünelim, planlayalım ama takılıp kalmayalım. Veya gereğini yapalım ama artık takdiri Allah'a bırakmak derler ya. Hani işi biraz da akışa bırakabilelim. İşte balık tarafı Başak'tan balığa gitmek daha doğrusu bu tutulmanın icabı olarak gereğini yaptıktan sonra işi olduğu gibi akışa bırakabilme kabiliyetini anlatıyor. Ve ruhsal manevi açıdan dediğim gibi çok güzel tarafları var. Balık burcunun şöyle güzel sonuçlar ortaya koyabilecek taraflara bakarsak şiir, şarkı, sanat, dans bütün bunlar balık burcunun yapısında vardır. Bu tür şeyleri gündelik hayatımızın içerisine katarak bu tutulmanın stresli taraflarını aşabiliriz. Kendi kendimize şarkı fısıldadığımız zamanlar vardır. Bazen içimizden geçen bir şiiri okuyuveririz. Birisine güzel bir şeyler söyleyiveririz. Yani biraz hayaller kurarız. Geleceğe yönelik bazı düşüncelerimizi etrafımızdaki insanlarla paylaşırız. Bunlar yine balık burcunun hayal gücünü temsil eden özellikleriyle çok da güzel bağdaşır. Yani vizyonunuzu, hayallerinizi, rüyanızda olan şeyleri, belki rüyanızı gerçekten gördüğünüz bir rüyanızı etrafınızdaki insanlarla hani paylaşmak, belki de bu anlamda o güzel duyguyu aktarmak. Tabii kabus gördüğünüz hariç söylüyorum. Bence bu tutulmayı güzel bir şekilde kullanmanın icaplarından diyebilirim. Sevgi, merhamet, şefkat içerisinde kalmak. Yardım etmek. Az evvel söyledik su elementi burçları yardımlaşma ile alakalı. Ay balıkta, Mars yengeçte üçgen. Dolayısıyla yardımlaşma. İnsana, hayvana, muhtaca, yaşlıya, çocuğa, yolda kalmışa, aç kalmışa, susuz kalmışa yardım. Bunlar hep böyle bonuslar. Bu fırsatları mutlaka değerlendirin. Elektrikli bir atmosfer derken aynı zamanda pek tabii ki elektrikli elektronik aletlerin alım satımı için çok uygun bir zaman diliminde de değiliz. Bu manada biraz böyle bazen Merkür-Uranüs arasındaki dik açı da etkili olduğundan böyle zamanlarda iletişim kesintileri, teknolojik aletlerle ilgili sıkıntılar, bozulmalar bunlar da söz konusu olabiliyor. Yani bu sıralar en azından teknoloji alışverişleri için şu tutulma civarı, 27-28 civarı, şu Merkür ve Güneş'in Uranüs'te karesi geçsin. Yani 29 Ağustos biraz buraları aşmak lazım. Buraları aştıktan sonra
yine teknoloji alışverişi yapılabilir. Yani Başak tarafı güzel teknoloji alışverişi için ama Uranüs'le dik açısı diyor ki aman teknoloji alışverişinde dikkat. Ve sular denizlerle ilgili riskler olabilir diye de uyarmıştık. Denizde olmak, özellikle böyle hava bozacağı zaman hani hava durumunu takip edin, denizde olmak, denize açılmak bunlar çok iyi fikir olmayabilir. Belki işte teknelerle ilgili ufak tefek sıkıntılarla karşılaşılabilir. Hani böyle denizdeyseniz denize açılacaksınız. Dikkatli olun. Yeme içme konusunda da özellikle içme konusunda likit şeyler su elementiyle alakalı. Yani neyi içtiğinize dikkat edin. Bugünlerde tekrar böyle bir görüyorum zehirlenmeler, ishal salgını gibi şeyler. Bunlar var. Denizden gelebilir, havuzdan gelebilir, içtiğimiz şeyden gelebilir. Her yerden su almamak zaten lazım. Bildiğiniz şeyleri alın, güvendiğiniz şeyleri alın diye her yerden içmemek lazım. Hani bu bakımdan da bu bağırsaklarla ilgili sıkıntılar özellikle balık içmek, likit şeyler ve başakta bağırsaklarla alakalı ya da balık ayaklarla alakalı ayaktan nem almak, üşütmek vesaire bağırsaklardan vurabilir. Ne bileyim klimaları bazen fazla açıyoruz, kullanıyoruz. Havalar sıcak. İşte tabii buna bağlı olarak da rahatsızlık hissedebiliyoruz. Neme bağlı rahatsızlıklar yine nem fazla olduğu için bu dönemde bu manada da artabilir. Bugün Ay Kova burcunda Jüpiter'le karşıt açıda 26 Ağustos itibariyle bu da yine aslında bir yerde bir aşırı sıcağı sanki sıcağın birden çok fazla artmasını gösterebilir ki zaten meteorolojide uyardı. Bugünler çok sıcak olacak özellikle 26 Ağustos'a dikkat çektiklerini hatırlıyorum. Tabii 26 Ağustos denince bir şeyi daha belirtmek lazım. Büyük taarruz. Malum çok önemli bir zaman, milli bir zaman. 30 Ağustos'a doğru ilerliyoruz. Zafer Bayramımız olacak 30 Ağustos'ta. Ama büyük taarruz 26 Ağustos çok çok önemli bir tarih. Bununla ilgili ben medyada, sosyal medyada bazen bilgiler, makaleler paylaşıyorum. Aynı zamanda büyük taarruzu da hatırlayalım. Bu memleket için hayatını ortaya koymuş, kanını, canını vermiş bütün askerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi hepsini de rahmetle, minnetle anıyoruz. Başta Başkumandan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve onun silah arkadaşları olmak üzere. Evet efendim yani sonuçta bu tutulma iyisiyle kötüsüyle 28 Ağustos sabah saatlerinde saat 07.18'de Ay Güneş karşıtlığının kesinleşmesiyle astrolojik olarak zirve noktasında olacak. Ama ay batmış olacak, güneş doğmuş olacak. Yani biz tutulmanın maksimum evresini görmeyeceğiz. Bir kısım başlangıcını çok sabah erken saatte belki görebileceğiz. Ama yine de bulunduğumuz bölgeyi ülkemiz astroloji haritasını etkiliyor. Bunlardan bir evvelki videomuzda bahsettik. Dolayısıyla etki aldığımız için duygusal anlamda biraz daha böyle sakin kalmaya çalışmak isabetli olur. Ama böyle büyük felaketler şöyle olacak, patlayacak, çatlayacak falan bunlardan uzak durun. Sismik aktivite açısından ben de bahsettim. Hakikaten bu sıralar dikkat çekebilir diye. Ama sadece tedbir alacağız. Yani daha başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bölgesel anlamda zaten depremlerin olduğu bir bölgedeyiz. Evet şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuz bazı tarihler zikredecek. Özellikle o videomuzda şimdiden duyurmuş olayım. Ama bu videomuzda nelere dikkat edelim bunlardan bahsettik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.